Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine sizi gördüğünüz gibi soğan doğrarken karşılıyorum. Şimdi bugün harika, pratik, çok lezzetli bir mantar sote yapacağım. Bunun için önce bir orta boy kuru soğanımı güzelce iri olarak, çok fazla ufaltmadan iriliğini göstereyim. Dildim. Sote yapacağımız zaman eğer kullanacağımız malzeme küçük bir malzeme değilse diğer malzemelerimizin hepsini, sebzelerimizi iri doğramamızda fayda var. Çünkü o zaman daha güzel yemeğin içerisinde görünüyor ve lezzetini katıyor. Bir adet kapya biber, bir adet de yeşil köy biberim var. Bunları da aynı şekilde iri doğrayacağım. Tekrar söylüyorum. Sote yaptığımız zaman eğer sebzelerimizi biraz daha iri doğrarsak hem lezzetini daha iyi alırız hem daha güzel görünür yemeğin içerisinde. Aksi takdirde soğanı, biberi erir gider içinde çamur gibi olur ve anlaşılmaz. O yüzden normalde iri olan et, mantar, tavuk gibi şeyleri sotelediğimizde mutlaka sebzelerimizi de biraz daha iri doğrayalım. Göreceksiniz çok daha güzel olacak. Biberlerimi doğradım. Şimdi domatesime sıra geldi. 2 adet de domatesim var. Kabuklarını soydum. Domatesimi de iri olarak gene doğrayacağım. Şöyle hemen ortadan 2'ye ayırdım. Onları da 4'e bölüyorum. Bu şekilde çok daha taneli, güzel görünen, lezzetli bir yemek elde etmiş olacağız. Yemeğin assolesine sıra geldi. Bir paket mantarım var. Benimki kültür mantarı ama siz arzu ederseniz eğer istiridye mantarı da kullanabilirsiniz. Mantarı sadece ortadan 2'ye ayırıyorum. Gördüğünüz gibi iri iri doğruyorum. Mantarlarımı temizledim, yıkamadım. Bazı arkadaşlar ustayım diye geçinenler mantarı yıkamayı savunuyor. Arkadaşlar bir kere yıkanmış mantarla yapın yemeğinizi. Bir kere de kuruladığınız, soyduğunuz mantarla yapın. İkisinin arasındaki farkı görün ve kendiniz karar verin. Çünkü mantar yıkandığında zaten nemle, yağmurda yetişen, biliyorsunuz bol suda yetişen sebzeler bunlar. Dolayısıyla çok içinde su barındıran sebzeler. Bir de bunu suda yıkarsanız suyu emdiği zaman dokusu bozuluyor, tadı gidiyor. Olduğu gibi farklı bir şeye dönüşüyor. Yani tabii ki yıkanmış mantarı kullanabilirsiniz ama yıkanmamış mantar kadar lezzetli ve güzel dokulu olmaz. Dediğim gibi ikisini de deneyin. Bir yıkayarak yapın, bir de yıkamadan yapın. Hangisi daha iyi göreceksiniz. Herhalde dünyaca ünlü birkaç Michelin yıldızlı ustalar bizim bu YouTube ustalarından daha iyi biliyorlardır kanımca. Tavamın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım arkadaşlar. Çok değil, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da zeytinyağını ilave ediyorum. Yağımı güzelce eriteceğim, kızdıracağım. Soğanlarımı ekleyip kavurmaya başlayacağım. Yağım eridi. Dilmiş olduğum soğanımı ve sarımsağımı yağımın içine atıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Tuz biliyorsunuz daha güzel karamelize edip yumuşamasını sağlıyor kavurma esnasında. Şöyle 1-2 dakika sadece kavuracağım. Biliyorsunuz soğan da suyunu bırakan bir madde, bir sebze. Mantar da öyle. O yüzden ikisi de birlikte suyunu bırakıp çekene kadar birlikte kavurmayı daha uygun görüyorum. O zaman daha lezzetli oluyor ve işlemimiz biraz daha kısalmış oluyor. Soğanımı fazla karamelize etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi sulandı. Mantarlarımı ilave ediyorum. Şimdi mantarlarım da su bırakacak çünkü. Soğanla beraber suyunu bırakıp ikisi de ve tekrar suyunu çektireceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Şimdiden muhteşem koktu. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Çok basit, kolay bir yemek ama damakta müthiş bir lezzet bırakıyor. Faydalı, şifalı ve keyifli bir yemek.
Soğan ve mantarlarımız güzelce kavruldu. Suyunu bıraktı, suyunu emdi. Şimdi bu aşamada ben yarım limon suyu sıkacağım. Yarım limonun suyunu. Mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Nasıl bir lezzet katıyor, nasıl güzel bir tat veriyor anlatamam size. Aynı zamanda da şifa. Bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar dünya mutfaklarında biliyorsunuz mantar çok kullanılır. Bu tip yemeklerde mutlaka beyaz şarap ya da şarap sirkesi kullanılır. Biz onun yerine limon ve elma sirkesini koyduğumuzda aynı işlemi görüyor. Zaten kaynadıkça buharlaşıyor ve geride farklı bir lezzetini bırakıyor. Şimdi bir 2 dakika daha kaynatacağım. Sebzelerimi ilave edeceğim. Şimdi mantarlarıma biberlerimi ilave ediyorum. Güzelce suyun çektiği için suyun çekmesini bekledim. Şimdi biberlerimi birkaç dakika kavuracağım mantarla beraber. Arkasından da domatesimi ilave edeceğim. Biberlerim 2-3 dakika kadar kaynadı. Şimdi üzerine de domateslerimi ilave ediyorum. Sıralama önemli arkadaşlar. Sote yaptığımız zaman önce su bırakan soğan, mantarı koyuyoruz, suyunu çektiriyoruz. Sonradan biberi koyuyoruz ki biberler kavrulsun. Aksi takdirde o suların içerisinde haşlanır. En sonda kavrulduktan sonra domatesini tekrar koyuyoruz. Fazla sulandırmadan güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi baharatlara geldi sıra. Soğanımı kavururken 1 çay kaşığı tuzumu koymuştum. Şimdi bir tane daha ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Bu biberler gerçekten mantara çok yakışıyor. Çok lezzet katıyor. Başka en son bitme aşamasında kekik koyacağım. Başka hiçbir baharat koymaya gerek yok. Güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kavuruyorum. En son bitmeden önce su koymuyorum. Susuz tam bir sote. Domatesin suyuyla sulanacak. Ve birkaç dakika sonra yemeğim hazır olacak. Yemeğim harika bir şekilde pişti. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Son olarak da bir tutam kekik ekliyorum. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Kekiği yemeğimizi kapatmadan bir önceki aşamada koymamız gerekiyor. Aksi takdirde kekik acılık yapar. Acımasın, o güzel lezzetini, kokusunu versin istiyorsak kapatmadan önce koyacağız ve kekiği biraz parmaklarımızın arasında sıkıştırarak daha güzel kokusunu çıkartacağız. Yemeğim hazır, altını kapatıyorum. Şimdi servise geçiyorum. Evet, mantar sotemiz hazır arkadaşlar. Gerçekten eti aratmayan, etten çok daha lezzetli bence ve sağlıklı bir yemek oldu. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve evlerinizde denersiniz. Yaptığınızda beni almayı lütfen unutmayın. Bu tarifi yapanlar eğer yoruma yazarsa gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.